için elimde bu şekilde bir ip vardı. Onları karıştırdım. Bakın şu şekilde, biri simli, birisi normal ip. Bu ikisini birlikte öreceğim. Bu ikisini yan yana getirdiğimde yaklaşık şöyle 3 milimlik bir ip elde etmiş oluyorum. Simli ipimin markası şöyle bir şey. Şu an olduğunu hiç sanmıyorum çünkü çok eski bir ip. Şu pembe ipimin de bilgilerini aşağıya bırakacağım. Açıklama kısmında ipin bilgilerini bulabilirsiniz. Tığ olarak 4,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Belirtece ve bir de makasa ihtiyacımız olacak. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bir tane düğüm yaparak örgümüze başlıyoruz. Daha sonra 10 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bizim tabanımızın bir kenarı olacak. Bu şekilde uzatacağız. Bu tabanı daha büyük yapmak isterseniz eğer şu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Sıranızı 4+2 şeklinde arttırmanız gerekiyor. Yani 4 tane daha zincir çekip ekstra olarak 2 zincir daha koymanız gerekiyor. Yani toplam altılı şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Benimki de aslında burada 8 zincir artı 2. Siz büyütmek istiyorsanız 8'in üstüne 4 tane daha 8, 9, 10, 11, 12 daha sonra onun üstüne de artı 2 olacak şeklinde büyütebilirsiniz. Bu katlara dikkat etmenizi öneriyorum. Yani kısaca söylemem gerekirse motifinizi 4'ün katları şeklinde artırın. Benimki istediğim gibi 8, 4'ün katı. Siz de 4'ün katları şeklinde arttırın. Daha sonra artı 2 ilmek daha atın. Bu kadar. Şimdi ilk sıramıza geçiyoruz. Bir tane zincir çekeceğim. Daha sonra şu ilmeğime sık iğne yapmaya başlayacağım. Hemen dibindeki ilmeği atlıyorum ve onun yanındaki ilmeğime sık iğne yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gördüğünüz gibi 10 tane sık iğne yaptım ve bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz. Bundan sonra yapmamız gereken şey ikinci sıradan 23. sıraya kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve gördüğüm her ilmeğe sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Dokuz ve 10. Bakın ikinci sıramı da tamamladım. Burası birinci sıram, burası ikinci sıram. Şimdi ikinci sıradan 23. sıraya kadar parçamı bu şekilde uzatıp taban kısmını elde edeceğim. Yani şöyle bir taban elde edeceğim. Şimdi ben 23 sıramı ördüm geldim. Buradan 16 santim. Buradan da yaklaşık bir 7,5 santim yapıyor. Şimdi bunu size arttırmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu 5 set artı 3 olarak ördüm. Yani bu ne demek oluyor? 4 sıra ördüm. Her biri 1 set. Toplam 5 tane oldu. Yani 20. Üstüne de artı 3 ekledim. Yani ne olmuş oldu? 23 sıra olmuş oldu. Bu şekilde yaptığınızda hiçbir karışıklık olmayacak. Daha anlaşılır olması için hatta ben ekstra bir sıra daha öreceğim. Yani büyüteceğim. Şimdi ne demiştim? 20 sıra ördüm. Artı 3 ekledim. Benim bir desenim 4 sıradan oluşuyor. 5 tane yaptığımda 20 sıra artı 3 ekledim. Yani ben şimdi buraya 4 sıra daha öreceğim. Ve bu son öreceğim 4 sırayla set sayımı 6 yapmış olacağım. Benim set sayım 5'ti. Her 5'imde 4 sıra vardı. 5 çarpı 4'ten 20 idi. Şimdi 4 sıra daha öreceğim. 6 yani 24 sıra yapmış olacağım. Üstüne de artı 3 sıra daha ekleyeceğim. Mantık bu şekilde. Umarım kafanız karışmamıştır.
Şimdi ben normal bir şekilde örmüştüm. Bildiğiniz gibi. 20 artı 3'tü. Şimdi bunun 23 sıra vardı. Buna ben bir sıra daha ekledim. 24 yapmış oldum. Yani ben 6 tane grup yapmış oldum. 6, 12, 18, 24. Şimdi 24'ün üstüne ben 3 sıra daha gideceğim. 2 sıramı gittim. Şimdi son sıramı gidiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. 1, 2, 3, 4 birinci grup. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Ve 1, 2, 3. 6 çarpı 4'ten 24 artı 3'ten 27. Şimdi buranın boyutunu tekrar ölçelim. 18,5. Yandan da 7,5. Siz bunu daha da büyütebilirsiniz. Enine de büyütebilirsiniz. Yatay olarak da büyütebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi kafamız karışmasın diye şu son ilmeğe işaretleyici takacağım. Sonra bir zincir çekiyorum. Ve şu gördüğünüz ilk boşluk var ya, şurası. Buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Ama ilk ilmeğime bir belirteci daha takıyorum. Karışmasın diye. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi gördüğünüz her şu boşlukların içine sık iğne yapacağız. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi 24 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi eğer daha büyük yaptıysanız bu 24 ilmeğiniz sizde değişik olacaktır. Farklı bir sayı olacaktır. Daha büyük veya küçük yaptıysanız. Bunda nasıl ayarlayabilirsiniz? Burada 3 tane ilmeğiniz kalmalı. Yani buradan 3. ilmeğe gelene kadar sık iğne yapmanız gerekiyor. Bakın şu büyük boşluk benim şurası ilk ilmeğim, yanındaki 2. ilmeğim ve burası da 3. ilmeğim. Ben 3. ilmeğime gelene kadar sık iğne yaptım. Sayısını ne kadar arttırırsanız veya azaltırsanız azaltın, hiç fark etmiyor. Şuradaki şu 3 ilmek sizin için yeterli. Buradaki 3. ilmeğe battığınızda tamamlanmış oluyor. Daha sonra şuradaki gösterdiğim 2. ilmeğe 3 tane tekli trabzan yapacağız. 1 sık iğne yapacağız yani. 2, pardon, 3. Buradan geri döneceğiz ve buraya da 10 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi şuradayım. Buraya da her sırada yaptığımız gibi, köşelerde yaptığımız gibi 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bakın 2 köşeye de tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi bu kenarda yaptığımız gibi bu kenara da sık iğne gideceğiz. Karşı kenarında 24 tane gitmiştik. Burada da 24 tane gitmemiz gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi şu köşeme geldim. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. Şimdi şu kısma kadar 10 tane sık iğne yapacağım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi bitirdiğinizde bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse bu taban 4'ün katları şeklinde ilerliyor. Yani bu sıkı iğnelerinizin 4'e bölündüğünden emin olmanız gerekiyor. Bu şekilde yukarıya doğru o deseni oluşturacağız. Şimdi diğer adımlarımıza geçelim. Şimdi belirteç taktığımız son ilmeğimize kaydırmayla birleştireceğiz. Şurası da benim son ilmeğim. Gene karıştırmamak için ne olur ne olmaz diye buraya da belirteç takacağım. Evet, şimdi çantanın gövdesini yapmaya başlıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi her ilmeğe ikili trabzan yapacağız. Ta ki sıra sonuna kadar her ilmeğime ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Sadece ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde son ilmeğe ulaşana kadar ikili trabzan yapmaya devam edeceğiz. Sonraki turda görüşürüz. Evet, son sırama geldim. Buraya da ikili trabzanla birleştiriyorum. Daha sonra şuradaki 1, 2, 3. ilmeğimin arka kanadından batarak kaydırmayla birleştirdim. Karıştırmamak için son ilmeğime tekrar belirtecimi takıyorum. Şu zamana kadar böyle görünüyor. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Şimdi ikinci sırada burada bir zincir çekiyorum. Daha sonra aynı ilmeğime bir tane sık iğne yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Karıştırmamak için bu ikinciyi işaretleyebilirsiniz. Sonra hemen yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı ilmeğe bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra hemen yanındaki ilmeğe de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki ilmeğe atlıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Ve hemen yanındaki ilmeğe bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra yanındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum ve aynı ilmeğe bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındaki ilmeğe tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tam bir set elde etmiş oluyoruz. Bu bizim bir grubumuz. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi bir ilmek atlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğime bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki ilmekteyim. Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Sonra hemen yanındaki ilmeğe de bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar aynı bu turu tekrar edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip geliyorum. Gördüğünüz gibi son sıraya geldik. Belirtecimi çıkarıyorum. Daha sonra buradaki belirteci ilmeğime hemen şurası kaydırmayla birleştiriyorum. Üst sıraya geçmek için yandaki ilmeğime de bir kaydırma yapıyorum ve şuradaki büyük boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 3. sıramıza geçeceğiz. Şimdi
2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra 4 ilmek atlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Yani büyük boşluğuma geliyorum. Bu büyük boşluğa önce 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Artık sıra sonuna kadar bu deseni tekrarlayacağız. 4 ilmek atlıyorum. Büyük boşluğuma 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıp bitireceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın buradaki 1, 2, ikinci ilmeğime kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonra yandaki ilmeğime de kaydırma yapıyorum. Büyük boşluğumdayım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 2 zincirle yukarı çıktım. Bir sık iğne, bir tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu zamana kadar bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi modelimizi yukarı doğru yükselteceğiz. Ben 9 sıra kadar öreceğim. 10. sırada tekrar buluşuruz. Evet. Son sırama geldim. Şimdi ikinci ilmeğime kaydırmayla birleştiriyorum. Hemen yandaki ilmeğime kaydırmayla ilmeğimi taşıdım ve şuradaki büyük boşluğuma sık iğne yapıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekeceğiz. Son sırada aralarda bir zincir çekeceğiz. Bir zincirimi çektim. 2 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 4 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve her zamanki gibi büyük boşluğuma geliyorum. Önce 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Alt sıralarda hatırlarsanız aralarda 2 zincir çekmiştik. Ama şimdi bir zincir çekiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunu sıra sonuna kadar ilerletip hemen geliyorum. Şimdi benim son sıram olduğu için ipimi kestim ve şu şekilde ipimi çıkardım. Şimdi iğne ile devam edeceğiz. Şimdi şuradaki şu ilk trabzanı görüyorsunuz. Şu ilk trabzandan geçireceğim. Daha sonra son trabzanımızın şuradan şöyle şuraya batacağız. Sabit olması için de şuradaki ikinci trabzanımız vardı ya, şuradan göstereyim. 1, 2. Bunun arka kısmına batıyorum. İpim simli olduğu için birbirine takılıyor. Şöyle tığla açayım biraz. Bakın şu şekilde. Şimdi ipimizi gizleyeceğiz. Fazla kalan ipimizi de daha sonra kesiyoruz. Şöyle ben ipim de az olduğu için minik bir çanta yaptım açıkçası.
Benim çantamın boyutu şöyle bir 16 santim. Siz bunu uzatabilirsiniz de. Yani 16 santim civarı. Daha fazla uzatmak istiyorsanız son sırada yaptığımız gibi bu aralarda bir zincir çekeceksiniz. Onun dışında istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Şimdi sapı örmeye geçelim. Şu alt kısmı, bu alt kısımdan şu ikisine belirteç takıyoruz ki yerimiz belli olsun. Bakın şöyle koyduğumuzda orta ikisi. Aynı işlemi bu taraf için de yapıyorum. Koyuyorum ortaya ve şöyle şu ikisi şimdi bir tane düğüm atacağım buraya. Çantamı aldım. Şu ilk dörtlü grup var ya, şuraya batacağız. İpimi çıkardım. Şimdi buraya 2 tane zincir çekeceğim. 1 2 belirtecimi çıkartıyorum. İlk ilmeğimi atlıyorum ve şuradaki büyük boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Sonra aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Sonra aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek atlıyorum. Yani büyük boşluğuma geliyorum. Belirtecimi buradan çıkardım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikili trabzan yapar gibi aynı noktaya battım ve 2 ilmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi tığımın üstünde 2 tane var. Şuradaki ilmeği atlıyorum ve yanındaki ilmeğe batıyorum. Sonra üçünü bir alıyorum. Bu şekilde. Sonra 2 zincir çektim. Örgümü çevireceğim. Sonrasında şu büyük boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincirle tekrar yukarı çıktım ve aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim ve 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra hemen yandaki boşluktayım. Buraya da 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Sonrasında aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve alt sırada yaptığım gibi ikili trabzan yapar gibi alıp ikisini ördüm. Sonra şu yandaki tek ilmeği görüyorsunuz. Buraya batıyorum. Tığımın üstünde 3 tane var ve üçünü bir aldım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Şuradaki büyük boşluğa sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra şuradaki büyük boşluğuma geçiyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum.
Daha sonra ikili trabzan yapar gibi yapıp ikisini ördüm. Tığımın üstünde 2 tane var. Hemen yanındaki ilmeğe battım. Üçünü bir aldım. Şimdi istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam edin. Hemen size kaç santim ördüğümü göstereceğim. Ben 35 santim kadar ördüm. Şimdi bunu dikeceğiz. Tığla da dikebilirsiniz, iğneyle de dikebilirsiniz. İpimi kestim ve buradan çıkartıyorum. Hemen iğnemi takayım. Şöyle dikeceğim ki dikişim içeride kalsın. Bakın. Şöyle denk getirdiğime emin oluyorum ilmekleri. Şu şekilde tutacağım ama. Hemen şuradan battım. Şu ikinci ilmeğimin ilki, onu bir daha batıyorum. Yandaki ilmek, karşıda da hemen yandaki ilmek. Belirtecimi aldım. Şimdi bu ipimi saklayacağım. Ve kesiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi benim burayla buradaki ipim farklı olduğu için buraya da bir hava katması açısından, çünkü ipim bitti. Burayı böyle kurdeleyle gezeceğim. Bakın elimde şöyle bir kurdele var. Bunu şu aralardan geçireceğim ki hem de şekil olmuş olsun. İşte ben de bunu böyle yapayım. Sonra son haline birlikte bakalım.